Araba Muhabbeti'nin saygıdeğer 92 abonesi tekrardan kanala hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz ekranda gördüğünüz gibi Volkswagen Polo. Biraz farklı bir serisi bu arabanın, Polo'nun. 1.2 TDI Blue Motion modeli, 75 beygirlik 3 silindirli modeli. Yani tasarruf için üretilmiş modeli. Yaklaşık bizim 7-8 aydır kullandığımız bir araba bu. Önce şöyle etrafında arabanın bir tur atalım, bir jeneriğimizi izleyelim. Sonrasında arabayı anlatmaya başlayacağım. Evet, girişte de bahsettiğim gibi arabamız Polo 2011 model, Blue Motion paket olarak geçen özel bir paket. Normalde Blue Motion'ı Volkswagen motor kodlarında veya paket kodlarında yanına Comfort, Trend veya Highline gelerek satar. Yalnız bu 2011-2014 yılları arasında Polo'da, Passat'ta ve Golf'te sadece ismi Blue Motion olan ve tasarruf amaçlı üretilen arabalardan bir tanesi bu. Bu arabamız bizim lansman rengi, yani Blue Motion'ın ismine ithafen üretilmiş açık mavi, böyle çok tatlı, çok güzel bir rengi var, çok dikkat çeken bir rengi var. Dış hatlarından bahsetmek gerekirse eğer arabamızda şöyle H4 halojen farlar bulunuyor. Benim bu araba 4. Polo'm, yani şu anda kardeşimin kullandığı bir araba ama bizim kullandığımız, benim bildiğim 4. Polo bu. Daha önce yine bir tane Blue Motion'ın, bir tane 1.4 Comfort Line'ım ve bir tane de 1.6 dizel Comfort Line Polo'm olmuştu. Onlardan biraz farklarından bahsedeceğim ve bu arabanın kendine has özellikleri neler, onlardan bahsedeceğim. Bu arabaların Trend Line'larında ve Comfort Line'larında sis farı bulunmuyor. Öncelikle bundan bahsedeyim. Bu arabamızda var. Yani sis farı var. Ve şu sis farının yanında gördüğünüz kısım gündüz farları. Şu kısımda gündüz farları bulunuyor. Arabamızın panjuru farklı. Diğer Pololardan farklı olarak. Pololarda normalde şöyle iki çizgi halinde krom çıtalar bulunur ama bu arabada tek bir parça halinde siyah plastik ve Blue Motion logolu bir panjurumuz bulunuyor. Arabamızın önden görünümü bu şekilde. Şöyle yan tarafa doğru geçtiğimizde yine standart aynalar, Polo grubunun aynaları değişmemiş. Bu arabamızda yine farklı bir jant tasarımı var. Bu arabamızın jantlarında şu kısım plastik koruması var. İç kısımda çelik jant bulunuyor. Yani hem plastik korumalı hem çelik jantlı bir jant sistemi bulunuyor bu arabada. 15 inçlik bir jant, 185-60-15 lastik ebatı var bu arabamızın. Diğer Pololardan farklı olarak bu arabanın dış kısmında yine body kit havası verilmiş. Marşpiyeller görebiliyorsunuz. Ön tarafta tamponun altında, yan tarafta yine marşpiyellerde ve arka tamponda difüzör kısmında ekler bulunuyor. Bu şekilde arabaya daha sportif, daha yere yakın bir görünüm sağlanmış oluyor. Dezavantajı ne? Tabii arabayı sürtme ihtimaliniz daha yüksek ama avantaj olarak da arabaya daha da sportif bir görünüm katmış bu detaylar. Yine Volkswagen gruplarından alışık olduğumuz gibi bagajımız şu şekilde logodan açılıyor. B segment bir arabaya göre oldukça yeterli bir bagaj hacmimiz bulunuyor. Arabamızın bagajı bu şekilde. Bir insan sığabilecek boyutta. Şöyle de bir stepne kısmımız var. Bu arabalarda stepne bulunmuyor. Bu arabanın yanında yani ağırlık yapmaması adına tamamen tasarruf odaklı üretilen bir araba olduğu için bu arabalarda sadece pompa gönderiyorlar fabrika çıkışlı olarak. Arabamızda yine dış detaylardan farklı olarak şu kısımda stopların üstünde bir ek daha bulunuyor. Normal Pololarda, Blue Motion olmayanlarda bunu göremezsiniz. Yani aksesuar olarak alanlar hariç tabii ki. Şimdi arabamızın iç kısmını yavaşça bir görüntüleyelim. Kapımızı açtığımızda mesela diğerlerinden farklı olarak bu araba şöyle söyleyebilirim paket olarak. Trendline ve Comfortline arasında bazı özelliklerde Comfortline'dan da fazla ama genellikle Trend'den
Yani konfortlaştırılmış Trend gibi söylesem en doğrusu olacaktır. Yani mesela konfortlarda buralarda yumuşak bir kaplama varken burada Trend'lerde olduğu gibi sert plastik kullanılmış. Arabamızın ayna ayarını buradan yapabiliyoruz. Kapı açma kollarımız yine krom. O da güzel bir detay. Kapıyı kilitlemek için kullandığımız butonlar burada. Şöyle bir gözümüz bulunuyor. Buraya işte şişenizi, bezinizi ne varsa sığdırabileceğiniz bu sınıfın standartlarında normal denilebilecek seviyede bir gözümüz bulunuyor. Arabanın içerisine geçtiğimizde en hoş detaylardan bir tanesi arabanın koltuklarının da arabanın dış rengiyle aynı olması. Yani Blue Motion olduğu için yani maviyi olabildiğince kullanmaya çalışmışlar. Bu arabada arabanın koltukları da mavi. Bu da güzel bir detay olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Arabamızın iç kısmına geçtiğimizde yine plastik oldukça yoğun bir havası mevcut. Klima menfezlerinin etrafındaki krom detaylar yine güzel olarak bence arabaya hoş bir hava katmış. Far ayarlarımız, far kumandamız bu noktada. Otomatik far özelliğimiz yok. Ön sis ve arka sis bulunduğu için tek kademede ön sisi açıyorsunuz. Eğer bir kez daha çekerseniz arka sisi de açabiliyorsunuz bu arabada. Şöyle iç tarafını gördüğümüz zaman Comfortline'lardan farklı olarak yine Trendline'a ait bir teyip bulunuyor. Yani SD kart girişi, AUX girişi veya Bluetooth gibi bir bağlantısı yok. Biraz yani eskide kalmış bir teknoloji olarak söyleyebilirim bunu. Yani müzik dinleyebilmek için sadece CD opsiyonunuz ve radyo opsiyonunuz var. Genellikle yani buna double teyp veya dışarıdan sonradan takılan teypler daha makul görünebiliyor günümüz şartlarında. Arabamızın direksiyonu oldukça boş. Yani bütün pololarda benim en çok eleştirdiğim nokta budur zaten. Bomboş bir direksiyon. En azından hız sabitleyici tuşlarını direksiyon üzerine koysalardı biraz daha doluluk katabilirdi. Çok boş bir direksiyon olarak karşıma çıkıyor. Benim en eleştirdiğim noktalardan bir tanesi budur pololarda. Dikişli deri bir direksiyonumuz yine bulunuyor mevcut. Şöyle dikişleri görebiliyorsunuz. Kadranın etrafında yine Trendline'larda olmayan, Comfortline'larda da bulunan krom detaylar yine devam ediyor. Şöyle bir manuel klimamız bulunuyor bu arabamızda. 4 kademeli. Klasik bir Volkswagen kliması. 2 airbag güvenlik önlemi olarak 2 airbag'li bir araba bu. Şöyle yan koltukta da arka koltuklarda da mavi detaylar yine devam ediyor. Arabamızın anahtarı klasik yine Volkswagen anahtarı. Şöyle arkasında Volkswagen logosu bizim arabamıza düştü. Şöyle sustalı klasik bir Volkswagen anahtarı var. Şöyle bir kontağı açalım. Bakalım yani bu yol bilgisayarında neler bulunuyor. Şöyle bir karşılama ekranı. Mazotumuz bitmek üzere. Ortalama hızımız. Hız sınırlayıcı özelliği yine var bu arabamızda. Hava sıcaklığı, sürüş mesafesi, anlık yakıt tüketimi, ortalama yakıt tüketimi. Yani kısa mesafe kullandığım için ve rampa çıktığım için böyle görünüyor. Normalde çok komik rakamlar. Yani şu araba piyasada bulabileceğiniz en az yakan arabalardan ilk 3'e oynar. Öyle söyleyeyim. Yani Volkswagen'in en az yakan arabalarından bir tanesi. Bizim bu arabaya eklediğimiz ekstra ne var? Şöyle bir geri görüş kamerası ekledik. Şurada aynı zamanda yol kamerası bulunuyor. Geri görüş kamerasını ekledik. Arkasında yine arabamızın orijinal aynası bulunuyor. Hız sabitleyiciyi şu soldaki koldan artırıp azaltabiliyoruz. Şuradan aktif hale getirebiliyoruz veya iptal edebiliyoruz şu şekilde. Far kolu yani bu. Uzunları yine bu şekilde yakabiliyoruz standart olduğu gibi. Kilometre sıfırlama için kullandığımız tuş bu noktada. Şurada menüler arası geçiş veya saat ayarını bu noktadan yapabiliyoruz. Bu arabamızın ekstra özellikleri yani B segmentinde alışık olmadığımız ne bulunuyor bu arabada? B segmentinde alışık olmadığımız birincisi gösterdiğim hız sabitleyici. Yani Comfortline'larda bile yok. Benim en büyük eksikliğini çektiğim şeylerden bir tanesiydi kendi Comfortline kullandığım arabada. Comfortline'larda o olmayan ve bu arabada olan hız sabitleyici mevcut. Ekstradan ESP'yi açıp kapatabiliyorsunuz. Yine bu da güzel bir özellik. Şu noktadan ESP'yi deaktif edebiliyorsunuz veya aktive edebiliyorsunuz. Ve en güzel özelliklerinden bir tanesi arabada start stop bulunuyor. Yani dediğim gibi tasarruf odaklı tamamen
tasarruf için üretilmiş. Fabrika verileri şehir içinde 4.1 litre gösteren, ama 4.1'i tabii yakalayamanız mümkün değil, ama şehir içinde 5.5-6 litrelere çok rahat, yani özellikle düz ovalarda rampa çıkmadığınız zamanlarda bu rakamları gerçekten yakalayabiliyorsunuz. Hayal değil. Start stop bulunuyor ve yokuş kalkış desteği var bu arabada. Özellikle acemiler için ve tabiri caizse hani hanımlar, bayanlar daha arabayı ilk acemiliğini kullandıklarında en çok korktukları şeylerden bir tanesidir yokuşta arabayı kaldırabilmek. Bu arabada bildiğimiz yokuş kalkış sistemi bulunuyor. Yani 3-4 saniye araba sizi tutuyor. Yani araba geriye kaymıyor. Böyle bir özellik var. Gerçekten acemiler için çok güzel, çok hoş bir özellik. Sadece acemiler için değil, herkes için özellik tabii önemli. Ama acemilerin işine daha çok yarayacağını söyleyebilirim. Arabamızda yine şöyle bir manuel vites bulunuyor. Blue Motion'ların belki de en büyük dezavantajlarından bir tanesi, bu arabayı otomatik şanzımanla alamıyorsunuz. Sadece manuel şanzımanlar satışa sunulmuş. Zaten ülkemizde de çok fazla satılan bir araba değil. Yani çok fazla satılan bir araba değil derken ilanlara baktığınız zaman Comfortline gibi satılmış bir araba değil bu. Toplamda yani 3 yıl boyunca satıldı. 3 veya 4 yıl satıldı. Toplam şu anda ilan sayısı 120-130 civarında Türkiye genelinde. Yine ön koltuklarda olduğu gibi arka koltuklarda da bu mavi döşemeler oldukça hoş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Arka koltuklarda da yine plastik kullanılmış. 4 cam otomatiğini görebiliyoruz bu noktada. Saklama gözlerimiz biraz daha küçük tabii arkada. Yani küçük 3 kişilik veya 4 kişilik aileler için veya gençler için üretilmiş bir araba olduğu için zaten bu hacimlerin bu düzeyde olması bana kalırsa normal. Aracın arkasındaki mesafe de oldukça yeterli bence. Yani baş mesafesi olarak benim boyum 1.81, yaklaşık bir 5-6 santim daha yukarıda yerim var. Bu açıdan çok rahat edebiliyorsunuz. Ayrıca diz mesafesini de şöyle gösterebilirim. Diz mesafesi de oldukça iyi. Ön koltuk bana ayarlı şu anda. Yine bu noktada da rahatlıkla seyahat edebileceğimiz pozisyonda görünüyor. Kaputumuzu açtığımızda şu şekilde 3 silindirli bir motor ünitesi bizim karşımıza çıkıyor. Yani dizel olduğu için evet biraz gürültülü, ama gerçekten çok tasarruflu, çok az yakan bir motora sahip bu araba. Biz yani bakımdan da yeni yaptırmıştık. Şu anda biraz daha yakıtı düştü diyebilirim. Arabamızın altında yatan makinede artık fındık motorlu, fındık turbolu makinemizde bu şekilde 1.2 dizel 75 beygirlik bir arabadan bahsediyorum. Performans belki çok beklemeyebilirsiniz. Kağıt üzerine baktığınız zaman 1.2 dizel 75 beygir bir araba ne kadar gider diye sorabilirsiniz kendinize, ama gerçekten performans da çok güzel bu arabanın. Yani ara hızlanmaları olsun, turbo aktif olduktan sonra özellikle 2000 devirden sonrası gerçekten güzel bir tınısı var bu arabanın ve haz olarak da iyi haz veriyor size. Tabi hani beklentiye bağlı tabii ki. Arabanın kapasitesi belli, ama kapasitesi ölçülerinde bence gayet güzel bir performans gösterdiğini söyleyebilirim. Şöyle arabamızın kısa bir sürüşünü de test ettikten sonra testi bitireceğim. Yani Blue Motion'ın diğerlerinden farkı olarak anlatmaya çalıştım daha doğrusu bu arabayı. Şu anda birinci vitesten 2'ye aldığımızda yani hızlanması vesaire çok iyi olan bir araba bana kalırsa. 1.6'sını da kullandım tabi. 1.6'nın hani hakikaten hazzı çok başka. 1.6 güzel 100 beygirdi bu araba. Yani sattığım araba. Onun gibi olamaz. Hatta o arabanın motoru da çok dayanıklı olduğu için ciddi yüklemeler, yazılımlar vesaire buna da çok yatkın bir arabaydı. Ama 1.2 Blue Motion'da gerçekten hani şöyle bir şey var. 1.2'ye karşı bir ön yargı var bizim ülkemizde, ama 1.2 atmosferik gibi değil bu araba kesinlikle. Yani turbo dizel olduğu için gerçekten performans açısından olsun, yakıt tüketim açısından olsun çok ciddi manada, yani kullanıcıyı kesinlikle hayal kırıklığına uğratmayacak şekilde olduğunu söyleyebilirim. İkinci viteste yani 80'i 90'ı çok rahat görebiliyorsunuz. Torku da 150 Nm tork olması lazım. En iyi ürettiği, yanlış hatırlamıyorsam. Mırıltısı umarım
geliyordur. Arabanın homurtusu gerçekten çok tatlı bir homurtusu var. Yani ya bakımdan sonra değişti bu, ya da gerçekten böyleydi. Biz bu kadar basmıyorduk arabaya. Çok güzel bir tınısı var. Yürüyor, cidden yürüyor yani. Araba kesinlikle 1.2'ye böyle hor görülecek bir araba değil. Yani koltukları tabii konforundan da biraz bahsedeyim. Arabanın böyle koltukları standart polo koltuğu. Yani mesela Passat'taki gibi bizim o insanı saran koltuklar yok tabii ki, ama gerçekten konforlu. Bir kere hız sabitleyici özelliği var bu arabada. Hız sabitleyici olması çok önemli. Yani uzun yolda özellikle hiçbir şekilde tek işiniz sizin direksiyonu tutmak ve yola bakmak oluyor. Başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorsunuz. Bu da oldukça güzel bir özellik. Yani özellikle 2011 model, yani şu anda 8 yaşında olan bir arabadan bahsediyoruz. 8 yaşında bir arabada bu kadar donanım olması gerçekten bulunabilecek bir şey değil. Hem de bu fiyat seviyesinde çok kolay bulamıyorsunuz. B segment bir araba sonuçta bu. Yani bu arabanın gidip Polo'nun konfortuna da baksanız, Clio'suna da baksanız, Fiesta'sına da baksanız, Fiesta'da vardı gerçi de, yani kolay kolay bulabileceğiniz özellikler yok. Mesela yokuş kalkış desteğiyle, özellikle yokuş kalkış desteğiyle, özellikle start stop olayını gerçekten bulmanız kolay değil. Yani arabamız bizim hakikaten çok memnunuz kullandığımız zamandan beridir. Yani normalde şöyle söyleyeyim, Temmuz ayında biz bu arabayı aldık. Hatta diğer arabayla birer gün arayla almıştık. Onu ben kendim almıştım, bunu kardeşime almıştık. Yani satarız niyetiyle almıştık. Çünkü o dönemki piyasa koşullarında biraz daha uygun almıştık arabanın fiyatını. Yani o kadar memnun kaldık ki arabadan ve ilk sahibinden almıştık biz. 103.000'e almıştık. Şu anda 111.600'e yaklaştı. Yani yaklaşık bir 7-8 bin kilometre, 8.500 kilometredir hemen hemen arabayı kullanıyoruz. Uzun yolda yaptık. Kısa mesafede de çoğunlukla kullandık. Yani çok memnun kaldığımız için artık arabayı satmaya kıyamadık. Hatta yani şu anda da ilanda, ama hani satılsa da olur, satılmasa da olur niyetiyle koyduğumuz bir ilan bu. Yani niyetimiz Allah nasip ederse bir Golf almak. Golf alabilirsek, sadece Golf 7 alabilirsek arabayı satma niyetindeyiz. Yoksa çok da niyetli, veya Volkswagen grubu biraz daha işte Golf olur, Passat olur, alabilirsek arabayı satma niyetindeyiz. Yoksa çok da satma niyetimiz yok açıkçası. Yani ilk sahibinden almıştık, onu söylüyorum. İlk sahibi yaşlı bir adammış bu arabanın. Yani çok fazla böyle zaten hor kullanılmış bir araba da değil. Biz de öyle çok hızlı seven, işte arabayı basayım gitsin kaçsın niyetinde olan insanlar da değiliz. Arabamız bu şekilde. Yani Polo'nun Blue Motion'ını kesinlikle tavsiye ederim. Biraz piyasası durgun. Yani ikinci el kısmını düşünen insanlar için böyle ha deyince Comfortline gibi, en azından 1.6 dizeller gibi çok müşterisi olan bir araba değil. Çünkü arabayı tanıyan yok. Ama hakikaten arabayı tanıdıktan sonra, bir şöyle 2-3 gün arabayla zaman geçirdikten sonra çok ciddi manada keyif alabileceğiniz bir araba. Benim dediğim gibi bu ikinci Blue Motion'um. Yani yine uygun bir şekilde ben arabayı alabileceksem, benim hesabıma uyacaksa yine Blue Motion alırım. Yani Volkswagen'den zaten çoğunlukla hayal kırıklığına uğratan bir marka değil Volkswagen. Yani özellikle manuel şanzımanları tamamen sorunsuz. Bu arabada da biz 8 ay oldu arabayı alalı. Yaptığımız tek şey arabaya yakıt almak ve bakım zamanlarında bakımını yaptırmak. Bir kez zaten bakımını yaptırdık. Ondan beridir de arabanın hem çekişi arttı, hem de performansı arttı ve yani sonuç olarak yenilenmiş gibi oldu. Durum bu. Yani çok memnunum, tavsiye eder miyim? Şiddetle tavsiye ederim. Trendline almayın kesinlikle. Yani Polo'nun Trendline'ı hakikaten bomboş. İlaç mümessili arabası. Trendline almanızı kesinlikle tavsiye etmem, ama Comfortline ve Blue Motion'ları tavsiye ederim. Yani bu özellikler Comfortline'da olması gerekiyor, veya Polo'nun Highline diye bir paketi olsaydı bu özellikleri koyarlardı. Yani kesinlikle tavsiye edebileceğim, çok gönül rahatlığıyla tavsiye edeceğim bir araba. Umarım birilerine yardımcı olabilmişimdir. Teşekkürler izlediğiniz için. Kanala abone olmayı da unutmayın bu arada. 92 abonemiz oldu. Şunu bir el birliğiyle 100'e tamamlayalım. 100 olur, 110 olur, artık ne olursa.
Geri görüş kameramız da var bu arada. Haydi bakalım kapatalım kamerayı.